Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar tekrardan. Çok uzun zaman oldu biliyorum ama yapacak bir şey değil işte. Şu anda kısmetmiş. Şu anda tekrardan başlıyoruz. Gördüğünüz üzere yeni kasamız bebek bebek. Yine tabi gördüğünüz üzere toplama bir bilgisayar tabi. Ben her zaman toplarım bilirsiniz. Toplayamadım. Daha fazla fiyata artış oldu. O yüzden fiyat artışı çok olduğundan İtopya'dan toplamayı tercih ettim. Diğer tabi başka platformlara da baktım. Çok öyle aman aman bir şeyler bulamadım. Hepsi birbirine çok yakın. İstediğim şeyler vardı, istediğim şeyler yoktu. En sonunda buna karar kıldık. İsmi de Ataberk Doğan EcoBoost V5.3 diye bir isimde bir bilgisayar aldık. Buradan Ataberk abimize selam olsun. Etiketleyeceğim abi aşağı abi. Yorum şey yaparsın ya. Neyse Ataberk abi, Ataberk. İtopya ile beraber anlaşıp Ataberk abimizin bize sunduğu bilgisayarı almış bulunduk. Ondan sonracıma güzel bilgisayar. Fiyatını en son açıklayacağım size. İşte bilgisayarımızın parçaları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hepsini size tek tek açıklayacağım zaten. Şimdi burada en önemli parçalardan biri i5, daha doğrusu Intel. Daha öncesinde AMD vardı. O AMD bilgisayarın zaten Allah belasını versin. 6 kere belki de 7 kere ne işlemci değişti. Bozuldu, yandı. 3-4 defa zaten yandı. 2 defa bozuldu. Diğerisini sayamadım. Bir de onda stok soğutucu falan vardı. Onu değiştirdik ettik. Bu arada bu aralarında olmayanların arasında bir tane sıvı soğutucu var. Sıvı soğutucu aldım. Ki artık AMD o kadar çok yandı ki Intel'de güvenemedim. Intel'de aslında çok ısınma sorunu yok. Kendi stok soğutucu da aslında hele yetiyor. Ama ben tabii güvenemediğim için gene sıvı soğutucu aldım bir tane. Her ihtimale karşı. Yani kendi stok soğutucusunu asla kullanmıyorum. Ama kullanılarda herhangi bir şikayeti yok. Şimdi i5'imiz şu anda biliyorsunuz nesil aktarılıyor. Ben en iyi nesili seçtim açıkçası. i5'imizin özelliklerini anlatıyorum şimdi size. Bilgisayar var karşımda. Oradan size tatlı anlatmaya çalışacağım. Elimizdeki işlemci Intel Core i5 14400F'tir. 2.5 GHz hıza sahip temel olarak. Ama normalde bilgisayar çalışırken 2.5'te çalışmıyor tabii. 4.40, 4.60'larda falan çalışıyor. Böyle hayvan gibi son şeyini kullanıyor yani. Niye öyle kullanıyor çok emin değilim. Siktir edin ya gerisini zaten. Hani çok da anlayacağımız şeyler değil. 10 çekirdeği var içerisinde. Ön belleği 20 megabit. Aslında güzel ama bunun 14 GB ama 14 çekirdekli olanları falan var. Hani onları tercih ederseniz daha iyiydi. Bunun 6 çekirdeği ve 8 çekirdeği vardı. Ben 10 çekirdeğini tercih ettim. Daha fazla işte çekirdekle boka yarıyor derseniz hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok yani. Oyunları daha çok işlemcimiz bu şekilde aynı. Şöyle. Şu an tabii içinde değil, bilgisayarın içinde gösteremiyorum size. Onun için kusura bakmayın. Burada dan ziyade anakartımızı alalım. Bu da bilgisayarımızın en önemli parçalarından, en baba parçalarından biri olan Gigabyte serisinden H610MH bir anakartımız. Anakartımızın özelliklerini anlatmaya başlayayım. Intel'de çalışıyorlar tabii ki de, AMD takamazsınız. Intel'in LGA 1700 özelliklerine sahip işlemcilerini kullanabilirsiniz. Onun dışında portların hepsi DDR5 özelliklerine sahip. Bir de bunda öyle bir özellik var ki internette daha hızlı çekiyor. Işık hızından bile daha hızlı böyle diye çekip alan bir özelliği var. Onun dışında bir tane M.2 SSD, 4 tane hard disk takma slotumuz bulunuyor. Tabi bu hard disklerin ST3 standartlarında olması gerekiyor. Onun dışında bir tane audio girişimiz var. 8 tane USB girişimiz varmış. 2.0. 4 tane... Oha, o kadar giriş var mı lan burada? 4 tane de 3.2 USB hızlı şarj özelliğimiz bulunmaktadır efendim. 13. nesil, 12. nesil ve 14. nesiller olmak üzere işlemcilerin hepsini kullanıyormuş. Tatlı. Güzel. HDMI özelliğine sahip. DisplayPort özelliğine sahip. En çok DisplayPort, gerçi hepsinde var ama DisplayPort 3 tane var. 3 tane DisplayPort var. Götünüze mi sokarsınız bilmiyorum ama RAM olarak üzerine takabileceğiniz sınırı söylüyorum. 5600 MHz'e kadar destekliyormuş kartımız. Evet efendim, geçiyoruz RAM'lerimize. Şimdi RAM'e geçtik arkadaşlar. RAM'imiz Geekseeker'den
RIP Jobs S5 olarak geçiyor. DDR5 özelliğine sahip. Tabii ki de hani anakartında DDR5 olduğu için her türlü DDR5 olacak, yani DDR4 takamazsın. O RAM kırılır, çalışmaz zaten. Bir şekilde zorladın, taktın onu. Hayatta çalışmaz. 5500 ne? 5600 mü? Anasını. MHz hızı 5600 MHz. Efsanevi. Gerçi şu an bilgisayarımda 4800 çalışıyor. Yani 4800 MHz civarlarında çalışıyor. Onu BIOS kısmından boostlayıp 5600'e çıkartabilirsiniz. Nasıl yaptığınızı da internetten gidin bakın, ben anlatamam size bunu. Çünkü anakartın şeyi farklı oluyor. Profil değiştirmeniz lazım. Neyse. İçinde bir tane slotumuz var. Yani 2 slotlu anakartımız ama tek uzunluğunda RAM bulunuyor. 16 GB RAM'imiz sahip. Yeterli bence bu sistem için. Ama 32 GB dadından yenmez. Evet efendim, başka şeye geçiyoruz. Burada küçüğünden küçük bir M.2 SSD'miz bulunuyor. 5000 megabit yazma hızına sahip 1 TB'lık. Kioxia mı? Böyle bir markamız işte. Şimdi bana okutturmayın, boş verin. M.2 SSD'miş. 5 yıl garantimiz varmış. Onun haricinde de başka bir özelliğimiz yok. Tabii şöyle bir şey var. Biz hem montaj, işte ne bileyim, hem iş için, hem işte video izlemektir, hem ne bileyim yayın izlemektir. Geçtim, oyun oynamaktır en önemlisi. Çok fazla veri topladığımız için ve oyunlar artık çok büyük gigabaytlarda olduğu için, hani 1 TB yetmeyeceği için yanında da ben küçük ya minnacık bir şey aldım ya. Toshiba'nın S300 serisinden 4 TB'lık ya bir şey değil ya. 4 TB'lık bir tane hard disk aldım yani. Lazım olur yani sonuç olarak. Kullanır diye aldım. Bunun da fiyatı valla çok hatırlamıyorum. En son sistemde en son ne kadar oldu, hepsinin tek tek fiyatlarını söyleriz yine. Asıl kasamızın kahramanı, asıl babası, asıl canavarı GB serisinden 4060 Ti 8 GB. Bunu alırken vallahi açıkçası çok heyecanlandım. Siz de biliyorsunuzdur. Sağda solda işte DLS'dir. Siz de etrafta görmüş. Siz de mutlaka Twitch yayınlarında, Kick yayınlarında, işte büyük yayıncılarımız olsun, YouTuber'larımız olsun, influencer'larımız olsun, GeForce'umuz sağ olsun, her yerde bam 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 DLSS değil. İşte yapay zeka yazılımıdır, RTX'idir, cardı curtu basra basra söylediler. Biz de gittik 4060 Ti'mizi aldık, 8 GB. Birçok özelliği zaten biliyorsunuz. GeForce bana para verse, şimdi döktüre anlatırım da gerek yok onu anlatmaya. 2 fanımız bulunuyor. Onun haricinde kendi tabi fanlar sayesinde metal sıvı soğutucusu bulunuyor içerisinde. Götünden sıktım, böyle bir şey yok büyük ihtimalle. Onun dışında siyah bir renge sahip. Zaten küçücük bir şey, yani şu el kadar. Yakın çekim alırız, birazdan görürsünüz. Onun dışında özellik, en azından bu port kısmı olarak 3 tane DisplayPort girişi bulunuyor. Bir tane HDMI girişi bulunuyor. 3 tane 4 tane ekran kaldırma gücüne hele sahip. Yani böyle çok taşaklı bir anakart kendisi. Ama oyunlarda şöyle bir sıkıntımız oluyor. Ne kadar ultra oynasak da, full FPS oynasak da ne kadar oyunları ultra seviyede oynasak da, RTX'de oynasak da, ışın izlemesidir, yapay zekasıdır, işte ne bileyim piksel eklemesidir, cartıdır, curtudur oynasak da video hatası alıyoruz. O da şu yüzden, ne kadar şimdi ultra ayarlarda oynadığımız zaman bellek kısalıyor. Yani ben bunu genelde Forza Horizon 4'te veyahut da 5'te, genelde 5'te çok alıyorum. Video oynatma hatası veriyor. Yani benden oyunu kısaltmamı, oyun belleğini düşürmemi istiyor. Çünkü 8 GB ya. Arkada herhangi bir uygulama açmayı, alt tarafı ya müzik dinleyeceğim. Bana müzik dinlettirmiyor ya bu anakart, ekran kartı. Ekran kartı bana müzik dinlettirmiyor hocam. Siz alacaksanız eğer, şu anda İtopya'da ya da ince hesapta bunun 16 GB'lik versiyonları var. Alacaksanız onları alın. Yani üstüne 1000 lira, 2000 lira veyahut da 4000 lira fazla ekleyin. Bunun 16 GB'ını alın. Yani 8 GB almayın. Ha, o kadar param yok, İşte arkada müzik dinlemesem de olur veyahut da o kadar çok ultra HD ayarlarda da oynamama gerek yok diyorsanız eğer, sizin gibi tercih edebilirsiniz. Yani biz alalı bir ay, belki de 1,5 ay oldu. Çok memnunuz şu ana kadar.
Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Anakartımız özellikle şu şekilde. Siz yine biliyorsunuz. Ben yine anlatayım. Arada bilmeyenler vardır. Yani sizin bileceğiniz tabirlerde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü hepimiz bilgisayarcı değiliz. Ekran kartımız Gigabyte'ın serisinden GeForce RTX 4060 Ti. İçinde 2 tane fan bulunuyor. 8 GB. V2 overclock V2 motoruna sahip. Kendisi Whitforge overclock V2 8 GB ekran kartımız tabi. Ne olduğu hakkında gram fikrim yok. Onu geçiyorum. İçinde RTX'lerin olduğu gibi hepsinin içinde DLSS 3, Ray-Strix ne lan? Ray-Strix siktir edin. Ray'da ayrı bir şey var içinde. Refleksi var. Stüdyosu var. Stüdyoda şu oluyor. Siz herhangi bir oyunu optimize ettiğiniz zaman işte ne bileyim 30 FPS, 40 FPS'lere düşüyordur. Ama Nvidia'nın kendi stüdyosu sayesinde Nvidia'nın kendi stüdyosu Nvidia'nın kendi stüdyosu sayesinde Nvidia'nın oyunlarınızı optimizasyon olarak Nvidia'nın kendi stüdyosu, bu İngilizce kelime tam Nvidia'nın kendi stüdyosu sayesinde oyununuzu istediğiniz gibinden ziyade optimize bir şekilde optimize edebiliyorsunuz. Mis gibi de oynatıyor yani. Oyunlar içinden tabi RTX açtığınız zaman görüntü kalitesi bana göre, kendim söyleyeceğim yani kendi monitörüme göre söyleyeceğim. Bir tık düştüğünü düşünüyorum. FPS evet 90'dan 120'ye çıkıyor mu? Çıkıyor. Akıcı oynuyor mu? Müthiş oynuyorum. Ama grafik konusunda bir tık bence yapay zeka konusunda şey değiller abi. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Bir tık düşüyor. Veyahut da ben ayarlayamıyorum yani bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi son olarak aslında bu kasaya ait olmayan bir parça sıvı soğutucu. Çok araştırdığım söylenemez açıkçası ama güzel bir sıvı soğutucu olduğunu düşünüyorum. İki fanı mevcut. Tabii ki de RGB ile gördüğünüz üzere yani kasada belki görünüyor. Sıvı soğutucular konusunda en ortalama seviye olan sıvı soğutucu şu anda bu. Cooler Master'ın markasını aldım. Taş gibi kutuya sahip. İçinden bir sürü parça çıktı. Çeşit çeşit yapana kadar canım çıktı o neyse. Şöyle ki AMD işlemciler kullanabiliyor. Intel'lerin hepsi kullanılıyor. İçinden tüm parçalar her şey çıkıyor. Anakartın eğer parçalarını atmadıysanız her şeyle uyumlu yani. Öyle anlatayım. Kendisi ML240L V2 RGB modeliymiş. Üçüncü nesil bir teknolojiye sahipmiş. İşlemciye gelen kısmı bakır. Yani bakır olması iyi çünkü öbürleri bakır değil. Direkt metale yapışıyor yani değişik bir oluşum oluyor orada. Bakırla direkt işlemci temas ettiği zaman bayağı güzel soğutuyor. Yani şöyle diyeyim normal kendi ısısına çalıştığı zaman 60 derecelerde çalışıyor. Şu an 40 derecelerde sabit yani. Hani oyunlara girdiğiniz zaman benim maksimum gördüğüm 60 yani 60'ın üzerine çıkmıyor. Onun haricinde güzel bir işlemci. Güzel bir sıvı soğutucu. Özelliklerine gelecek olursak da kasayla beraber. Şimdi bizim kasamız beyaz. İçindeki her şey neredeyse RGB. RAM'lerimiz tabii RGB değil ama her şey RGB olduğundan dolayı kendi uygulamasıyla beraber içinde bir tane kumanda çıkıyor. Kumandayı kendiniz bağlamanız gerekiyor. Uygulamasına girdiğiniz zaman bütün kasayla aynı renk yapabilirsiniz. İşte aynı nefes alma modu, işte klavyesi, cartürcüdür her şeyi ayarlayabilirsiniz. Bence gereksiz bir şey. Hani RGB de bence gereksiz bir şey. Aman bir boka yaradı yok da aşağıda duruyor. Ne görüyorum onu ne görmüyorum. Neyse. Diyeceğim o ki bütün AMD stoklarla soketlerle çalışıyor. Bütün Intel soketlerle çalışıyor. Hepsi içinde var. Ben yine açıklamalara bırakırım linkini. Oradan da bakabilirsiniz. Onun dışında çok anlatacağım bir şey yok. Tamam, bu kadar Ege. Arkadaşlar bu arada en önemli parçalardan birini tanıtmayı tuttuk tabii ki de. Kasamız beyaz bir renge sahip. Üstünde açma kapama tuşları var. Nakal giriş değil mi? 2 tane 3.0 USB girişimiz bulunmaktadır. Bir tane normal 2.0 USB girişimiz bulunmaktadır. Onun dışında 650 wattlık bir enerji power supply'ımız bulunmakta. İsminin markası şu an tam hatırlamıyorum, ben aşağı yine bırakırım. 4 tane renkli fanımız bulunuyor. Onun dışında kasamızın önünde damperli cam bulunuyor. Bayağı güzel ve şeffaf açıkçası. Diğer kasaya göre çok şey değil. Diğer kasada siyahtı yani. Tuhaftı onun. Bunun bembeyaz mı?
şeffaf bir damperli camı mevcut. Arkasında da ne bu, metal plaka var işte. Alüminyum plaka gibi bir şey var. Arkasında da alüminyum bir beyaz kapağı bulunuyor. Ekstra da bir özelliği yok. Ama güzel kısa. Çok korktum ya. Bu ben bunu nasıl anlatayım? Evet